Hepimiz şu içinde yaşadığımız kaotik dünyada azıcık da olsa bir huzur arıyoruz, değil mi? Gürültünün ve belirsizliğin tam ortasında o sükûneti bulabilmek binlerce yıldır insanlığın en büyük arayışlarından biri. Bu soru sanırım hepimizin aklının bir köşesinde duruyor. Peki ya cevap? Gelecekte bir yerlerde değil de ta 2000 yıldan daha uzun bir süre önce yaşamış bir filozofta gizliyse? İşte karşımızdaki bu kitap, tam da bu. Sadece eski, tozlu bir metin değil, geçmişten günümüze uzanan pratik bir yol haritası. Gassendi, Epikür'ün neredeyse unutulmuş felsefesini alıp 3 sağlam sütun üzerine yeniden kuruyor. Kanon, fizik ve etik. Biz de bu yolculukta Gassendi'nin izinden giderek sükûnete giden o antik patikayı adımlayacağız. Önce hakikat ilkesiyle başlayacağız, sonra atomların evrenine dalacağız ve oradan da iyi yaşamın sırrına, yani hazların hesabına varacağız. Hazırsanız bu felsefi maceraya başlayalım. Epikür'e göre huzura giden yolun ilk adımı çok net. Kendini gerçeğe sabitlemek. Peki ama neyin gerçek olduğunu nereden bileceğiz? İşte tam bu noktada kanonika dediğiniz şey devreye giriyor. Bu Epikür düşüncesinin adeta temeli, hakikati yanılsamadan ayırmamızı sağlayan bir mihenk taşı, bir tür filtre sistemi gibi düşünün. Gassendi'nin metninde de gördüğümüz gibi her şey buradan başlıyor. Neden mi? Çünkü çürük bir temel üzerine sağlam bir hayat inşa edemezsiniz. Bu kadar basit. Epikür için cevap şaşırtıcı derecede basit. Duyularımız. Evet, yanlış duymadınız. Spekülasyonlar ya da havada uçuşan teoriler değil, doğrudan gördüğümüz, duyduğumuz, dokunduğumuz şeyler. Onlar bizim birincil kanıtımız. Yani hakikate ulaşmak için elimizde bir alet çantası var adeta. Her şey dediğimiz gibi doğrudan algıyla başlıyor. Bu algılar zamanla zihnimizde mesela bir ağaç ya da insan gibi genel kavramları, yani ön kavramları oluşturuyor. Ve tabii ki hislerimiz var. Haz ve acı. Onlar da bize neyin doğamıza uygun, neyin aykırı olduğunu fısıldayan birer içgüdüsel rehber. Peki ya göremediğimiz şeyler? Onlar hakkındaki fikirlerimiz de görünen gerçeklikle çelişmediği sürece geçerli sayılıyor. Tamam, gerçekliği nasıl anlayacağımıza dair temel bir çerçeve çizdik. Şimdi sıra en derin, en ilkel korkularımızla yüzleşmeye geldi. Epikür'e göre bunun yolu da evrenin ta kendisini, onun doğasını anlamaktan geçiyor. Buradaki fizika kelimesi sizi yanıltmasın. Bu soyut bir bilim değil. Bu bir nevi felsefi bir terapi. Asıl amacı ne mi? Cehaletin zihnimizde yarattığı o karanlık korkuları bilginin ışığıyla bir bir dağıtmak. Gassendi'nin kitabının bu ikinci bölümü bizi evrenin en temel yapı taşlarıyla tanıştırıyor ve bu basit anlayışın bizi nasıl da özgürleştirebileceğini gözler önüne seriyor. Evren modeli o kadar basit ki neredeyse şaşırtıcı. Sadece 2 şey var. Sonsuz bir boşluk ve bu boşluğun içinde oradan oraya savrulan sonsuz sayıda atom. Hepsi bu. Başka hiçbir şeye, hiçbir gizemli güce yer yok. Bu düşüncenin sonucu ise gerçekten radikal. Yıldızlardan tutun da kendi ruhlarımıza kadar var olan her şey aslında bu atomların boşlukta geçici bir süreliğine bir araya gelmesinden ibaret. Bu ne anlama geliyor? Her şeyin doğal olduğu anlamına geliyor. Yani tanrılar, kader ya da ölümden sonraki hayat gibi şeyler için endişelenmeye gerek yok. Çünkü bizim ruhumuz da atomlardan oluşuyor ve bedenimizle birlikte o da dağılıp gidecek. Epikür'ün kendi benzetmesi durumu harika özetliyor. Karanlıkta kalan çocuklar nasıl her şeyden titreyerek korkarsa, biz de aydınlıkta bazen çocukların hayal ettiklerinden bile daha anlamsız şeylerden korkuyoruz. İşte fizikanın özü bu. Doğayı anlamak, zihnin o karanlık odasına bir pencere açmak ve batıl inançların gölgelerini yok etmek demek. Peki, hakikati nasıl bileceğimizi anladık. Evrenin doğasını kavrayıp yersiz korkulardan arındık. Sırada ne var? Şimdi felsefenin zirvesine, yani en önemli soruya geliyoruz. Peki nasıl yaşamalıyız? İşte etika, yani ahlak felsefesi burada devreye giriyor ve nihai hedefi belirliyor. En yüksek iyiye ulaşmak. Peki nedir bu en yüksek iyi? Sükûnet dolu, dingin bir haz durumu. Ama durun, burada çok önemli bir ayrım var. Epikürcü haz kelimesi, aklınıza hemen gelen o hedonist yaşam tarzı demek değil. Asla. Onun bahsettiği şey ataraksiya. Yani ne fiziksel bir acının ne de zihinsel bir rahatsızlığın olmadığı o mutlak dinginlik hali. Fırtınalı bir denizde sakin bir liman bulmak gibi. Peki, bu limana nasıl ulaşacağız? İşte Epikür burada bize 4 adımlık bir reçete, bir tür zihinsel hesaplama yöntemi sunuyor.
Bir nevi haz matematiği. Bize diyor ki 1. Sana sonradan acı getirmeyecek bir hazzın peşinden git. 2. Sana hiçbir haz getirmeyen acıdan köşe bucak kaç. 3. Dikkat et, eğer bir haz daha büyük bir hazzı engelliyorsa ondan da uzak dur. Ve son olarak 4. Eğer bir acı seni daha büyük bir acıdan kurtaracaksa o acıyı göğüsle. Bu aslında hayatı akılla yönetme sanatıdır. Gassendi'nin metninde de bu kuralların, Kanones'in ne kadar zarif ve basit olduğunu görüyoruz. Çünkü Epikür'e göre felsefe, karmaşık teorilerle kafa karıştırmak değil, her gün akıllıca seçimler yapabilme sanatıdır. Şimdi gelin bu üç felsefi sütunu birleştirelim ve Epikür'ün sükûnet için inşa ettiği bu muhteşem yapının bütününü görelim. Yani sükûnete giden yol 3 adımdan oluşuyor. Gerçekliği anlamak için duyularına güveniyorsun, bu kanonika. Bu sayede evrenin doğal işleyişini anlıyor ve boş korkulardan arınıyorsun, bu fizika. Son olarak korkudan arınmış o berrak zihinle geçici zevkler yerine kalıcı huzuru seçmek için aklını kullanıyorsun, bu da etika. Gördüğünüz gibi bu üç parça birbiriyle mükemmel bir uyum içinde. Hepsi tek bir amaca hizmet ediyor, zihinsel dinginlik. Gassendi'nin metninden yapılan bu çeviri aslında her şeyi özetliyor. Yalnızca felsefe, takipçilerini kendine güvenen ve tüm boş korkulardan arınmış kılar. Gerçek özgürlüğe ulaşabilmemiz için kendimizi buna adamalıyız. İşte felsefenin nihai vaadi bu. Bilgi yoluyla gelen gerçek özgürlük. Peki, günümüzün o sonsuz dikkat dağıtıcıları ve kaygılarıyla dolu çağında iç huzura yönelik bu antik ve akılcı arayıştan biz ne öğrenebiliriz? Belki de cevap, dışarıdaki gürültüyü biraz kısıp, 2000 yıl öncesinden bize fısıldayan bu bilge sese kulak vermekte yatıyordur.